Cennet Vadili mürit toplayan üstün zekalı, hırslı ve öngörülü sıra dışı bir lider. Hasan Sabah denildiğinde akla gelenler, tarihteki ilk suikast ve intihar örgütünün kurucusu, Alamut Kalesi'nin arka bahçesindeki sahte cennetin yaratıcısı ve afyon vererek kandırdığı korkutucu müritten ünlüsü gibi şeyler olsa da, gerçeklerin çok daha farklı olduğu yönündeki yorumlar da epey dikkat çekici. Evet, bazıları afyon kullanımı, sahte düzenekler, gösteri amaçlı intiharlar ve acımasız kiralık katiller gibi olgularla Hasan Sabah ve İsmaillik mezhebinin karalanmaya çalışıldığına inanıyor. Anlayacağınız, Hasan Sabah kimdir sorusuna verilen cevaplara baktığımızda ortada büyük bir fikir ayrılığı olduğunu görüyoruz. Çünkü efsane niteliğindeki bilgilere inananlar için Hasan Sabah dini kötüye kullanmış bir sapkınken diğerleri içinse adaletli, eşitlikçi ve hayran olunası bir ortaçağ lideri. Hasan Sabah her halükarda hakkında bilinmesi gereken bir dehadır diyebilirim. Orta Çağ'ın en ilginç kişiliklerinden biri olan Hasan Sabah ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Hasan Sabah hakkında hiçbir şey bilmemeniz imkansız. Alamut Kalesi'nde yaşayan, müritlerine cennet vaadinde bulunup onları koşulsuz şartsız kendisine bağlayan ve İsmaillik mezhebinden Haşhaşiler isimli tarikatını yaratan Hasan Sabah'ın ilginç hikayesi herkesin dilinde. Tam adı Hasan bin Ali, bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabah el-Hamari olan Haşhaşi lideri. 11. yüzyılın ortalarında dünyaya gelmiş, 12 İmam Şiiliğinin kalesinin niteliğindeki Kum şehrinde doğan Hasan Sabah, sürekli sorgulayan kişiliği ve onu diğerlerinden ayıran zekasıyla hep yeni bilgilerin peşinde koşmuş. 17 yaşına geldiğinde ise İsmailili bir refikle karşılaşmış ve bu alay onu efsanevi biriler yapacak dönüm noktası olmuş. Bazı kaynaklara göre Hasan Sabah, Nizam-ı Mülk ve Ömer Hayyam'la aynı dönemde okumuş. Hatta rivayet o ki sınıf arkadaşı olan üçlü birbirleri aralarında hangisi daha önce başarılı olursa diğerlerine yardım edeceğine dair söz vermiş. Vezir olan Nizam-ı Mülk, Hayyam'ın isteği üzerine ona emeklilik maaşı bağlatırken Hasan Sabah'ı bir türlü memnun edememiş. Çünkü Sabah'ın gözü çok yükseklerdeymiş. Nizam-ı Mülk, arkadaşının onun yerine edeceği korkusuna kapılarak Hasan'a iftira atmış ve onu saraydan uzaklaştırmış. Böylece Hasan Sabah, içinde yanan intikam ateşiyle Mısır'a doğru yola çıkmış. 3 yılını İsmaillerin merkezi olan Kahire'de dini çalışmalar yaparak geçirmiş. İsmaillik mezhebinin yanı sıra astronomi, büyü, aritmetik ve daha pek çok alanda da çalışmalar yapmış. Dönemin ünlü bilgilerinden yeni şeyler öğrenen Hasan Sabah, 3 yılın sonunda Kuzey Afrika'ya sürülmüş. Buradan Suriye'ye ve daha sonra İsfahan'a geçerek yıllarca ülkeyi dolaşıp İsmailliği yaymaya çalışmış. Değilen bölgesiyle özel olarak ilgilenen Hasan Sabah, buraya merak salmasının nedeni ise halkın zorla İslam'ı kabul etmemesi ve topraklarının zor fethedilmesiymiş. Eylemdeyken kendisi için kale olarak kullanabileceği bir yer arayan Sabah, sonunda aradığı yeri bulmuş. Alamut Kalesi. Tam da Hasan Sabah'ın aradığı özelliklere sahipmiş. Dar ve sarp geçitleri kullanarak ulaşılabilen kale, Şahrut Vadisi yakınlarındaki kayalıkların tepesinde bulunuyormuş. Ve rivayete göre burası, Deylem krallarının birinin kartalını salması ve kartalın buraya yerleşmesi üzerine inşa ettirilmiş. Böylece adı da Kartal'ın öğretisi. Batı kaynaklardan kartal yuvası anlamına gelen Aluhamut olmuş. Seyduni olarak da bilinen Hasan Sabah'ın kaleyi alma öyküleri konusunda da farklı yorumlar yapılmış. Yaygın olanların bir tanesi Sabah'ın Alevi Mehdi adındaki hükümdara ait kale dahillerinden birini yollaması ve Alamut insanlarını kendi tarafına çekerek 1090 yılında kaleye el koymasıymış. Bir diğeri ise Mehdi'den kaleyi para karşılığında almasıymış. Başka bir söylentiye göre de Hasan Sabah buranın komutanıyla bir dananın derisini kaplayabileceği kadar toprak karşılığında anlaşmasıymış. Ve dananın derisini kalenin geçişine yerleştiren Sabah böylece Alamut'a sahip olmuş. Ebru Sıra Dağları'nın tepesinde yer alan kaleye yerleştikten sonra müritlerinin sayısı giderek artmış. Tabi bu durumda etkili şey Hasan Sabah'ın dehasını kullanarak müritlerini etkilemesi ve onları cennet vaadiyle kandırmasıymış. Nitekim Haşhaşin tarikatının kurucusu müritlerini önce haşhaşla mayıştırıyor, sonra onları uzun taş bir yolda yürüterek göreceklerini hazırlıyor ve nihayetinde Alamut Kalesi'nin arka bahçesinde olan saklı cennete götürüyormuş. Kendilerine geldiklerinde etrafta rengarenk çiçekler, lezzetli yiyecekler, hiç görmedikleri kadar güzel kızlar gören adamlar buranın söz edilen cennet olduğuna kör kütük inanıyorlarmış. Cennet vaadiyle liderlerine bağlanan müritler orayı tekrar görebilmek için verilen emirleri sorgusuz sualsiz yerine getiriyor ve ölümden zerre korkmuyorlarmış. Hasan Sabah'ın cennetine gidenler, gidemeyenlere oranın nasıl bir yer olduğunu anlata bitiremiyor ve fedailerin sayısı giderek daha çok artıyormuş. Ayrıca fedailer katı ve sert eğitimlerden geçiyormuş. Yaklaşık 2000 kişinin bulunduğu söylenen Alamut Kalesi'nde ağır eğitimler veriliyor
müritlerden yenilmez savaşçılar yaratılıyormuş. Liderleri ne derse desin yerine getiren müritleri etkilemek için bir tek cinnet vaadi değil, daha başka şeyler de yapılmış. Örneğin Hasan Sabah'ın odasında sadece başı gözükecek şekilde bir fedai gömülür, üzerine kan dökülen adam yeni mürit odaya girdiğinde konuşmaya başlarmış. Cennete gittiğini ve oranın ne kadar güzel bir yer olduğunu anlatan fedainin başı, konuşması bittikten sonra gerçekten kesilir, gözlerine inanamayan çaylak mürit ise bir an önce fedai olmak istermiş. Ayrıca dahiler tarafından eğitilen fedailer, yalnızca savaş tekniklerinde değil, din, tarih, coğrafya gibi konularda da yetiştirilirmiş. Haşhaşin tarikatının kurucusu Hasan Sabah, her gün biraz daha güçlenirken kalesine gelen misafirini etkilemek için bazı müritlerini intihar etme emri verir ve müritleri de afyonun etkisiyle tepeden aşağı atlarlarmış. 34 yıl boyunca Alamut Kalesi'nden bir kez bile ayrılmadığı söylenen Hasan Sabah, tüm bu özelliklerin yanında adaletiyle de tanınırmış. Hatta oğullarından Muhammed'i tarikatın kurallarını çiğneyerek şarap içmesi nedeniyle gözünü bile kırpmadan öldürmüş. Alamut'a yerleştikten sonra Büyük Selçuklular ve Abbasilere karşı mücadele etmeye başlayan Hasan Sabah, yaşadığı dönemde 50'ye yakın suikast emri vermiş. Söylenenlere göre Nizam Mülk'ün ölümü de Haşhaş liderinin bir suikastiymiş. Zira Nizam Mülk, Alamut Kalesi'ni almak için 4 ay boyunca çevresini kuşatmış ve sonu ölüm olmuş. Verilen ölüm emirlerini her zaman yerine getiren fedailerin hiçbir zaman yakalanmaması da aldıkları eğitim sayesindeymiş. Kurbanlarının kurtulma şansı olmayan fedailer yakalanacak olurlarsa da kendilerini öldürüyorlarmış. Tapınak şövalyelerinin de haşhaş örnek alarak onların tekniklerini uyguladıklarını ayrıca belirtelim. Buna ek olarak Büyük Selçuklu Devleti Haşhaşlilere karşı savaşması için Cavlakiler adında bir örgüt bile kurmuş. Nizam Mülk'ün ardından Melikşah'ın da ölmesiyle Sencer, Berkyörük ve Muhammed Tapar'ın arasında taht kavgaları başlamış. Bunun üzerine Selçuklular gerileme dönemine girmiş. Selçukluların kötü durumuna lehine kullanan Hasan Sabah bu dönemde başka kaleleri de almış. Cesareti ve zekasıyla ön plana çıkan lider, tahta geçen Muhammed Tapar'ın ölümünden sonra onun yerine geçen Sencer'in Alamut Kalesi'ne saldırmaması için bir mesaj yollamış. Ve mesajı yastığına saplanmış bir hançermiş. Sarayda bile fedailer olan Hasan Sabah bu şekilde Selçuklu Sultan'ın gözünü korkutmuş. Geri çekilme kararı almasını sağlamış. Yıllarca kalesini korumaya başaran ve birbirinden gözü kara fedailer yetiştiren Hasan Sabah, 1124'te doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetmiş. Ama ölmeden önce bir halefi seçmeyi de ihmal etmemiş. Lameser Kalesi Komutanı Ziya Buzruk Ümmid'i seçen Hasan Sabah, Ebu Ali, Kahsanlı Adem'in oğlu Hasan ve Kiya Ebu Cafer'i de Ümmid'in liderliğinde ona eşlik etmeleri için belirli görevler vermiş. Kurduğu düzen ölümünden 14 yıl sonra 1256'da Moğollar tarafından yıkılmış. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.